So you are working in here without expecting money. Why do you do I came because I wanted to learn the language. Albanian language? Yes. Do you know what is the difference between Albania and Kosovo? You know, Just the passport. your nationality. What nationality are you? From Czech Republic. Aa, rakı var bak. Boğma rakı koymuşlar. %100 yerli rakı. Garip. How much is that? Yeah. Just for 100 baht. Okay. Thanks a lot. Falim de. Okay. I will turn back. I hope. It's totally okay. Yeah. Thank you so much. Sadece 50 liraya mekanda oturup alkol içiyorsunuz ve hani mekan da gerçekten kötü bir mekan değil. Baksanıza. Can I get double extra large please? Sorry? Can I get double extra large please? Double cappuccino or Herkese günaydın. Bugün Kosova'ya gidiyoruz. İstanbul'dayım şu an, saat 8.30-9 civarlarında. Saat 1'de bu uçağım var. Üçüncü kez Kosova'ya gideceğim. Heyecanlıyız. Üçüncü kez yurt dışına çıkacağım. Güzel olacak. Yani bayağı uykum var. 200 saatlik uykuyla duruyorum. Bir yerde bir gönüllü olarak kalacağım. Yaklaşık 3-4 hafta kadar orada Arnavutluğun Berat şehrinde durma fırsatım olacak. Bakalım neler olacak. Şimdi havalimanına geldik. Havalimanında normal bir pasaport sırası bu şekilde. Abi beden dilini konuşturacağım. İlk bir yerde beden dili. Kaç buraya oturup var mı? Şimdi Kosova Priştine Havalimanı'ndan indik. Burada birkaç kişiyle tanıştım. Merhaba. İstanbul'dan geliyorsunuz. Evet, ilk yurt dışı deneyimim benim. Kosova'ya gezeceksiniz. Karadağ'a geçeceğiz oradan da. Önce Kosova, oradan Karadağ'a Yani geçeceğiz. Balkan turu gibi düşünüyorsunuz. Minik bir Balkan turu diyelim. Kaç gün gezmeyi düşünüyorsunuz? 5 gün. 5 gün. Daha önce hiç Priştine'ye geldiniz mi? Hayır, ilk defa geliyorum. Çok heyecanlıyım ben. Beklenti nedir? Var mı beklenti? Ne umuyorsunuz yani? Bir beklentim yok. Ben Karadağ'ı merak ediyorum. Priştine hakkında çok bir araştırma yapmadım ama böyle güzel bir memleket görmek istiyorum. Ben daha önce bu arada 2 kere geldim Priştine'ye. Yani fiyatlar İstanbul'a göre çok uygun olacağını düşünüyorum. 300 euro ile bir haftayı kapatır mıyız? Kapatırsınız rahat. Karadağ'da yeter mi? Zaten 3 kişisiniz galiba değil mi? Yani kişi başı 300-400. Çok rahat yeter ya. Ben bir ay falan gezmiştim. Komple Balkan turu yapmıştım. Orada toplamda 500-600 euro harcamıştım. Bir ayda 600 euro harcamış. Çok güzel. Çok iyi. Yani benim turda çok daha rahat olmuştu. Yani bir de siz 3 kişi olduğunuz için muhtemelen çok daha iyi olur yani. Şu an nereye gezeceksiniz? Ben 3. kez geldim. Arnavut'ta gidip gönüllülük yapacağım. Orada kalacağım. Ne görüyorsunuz? Yani bir hostelde bir ay falan bir tanıtım yapacağım işte. Sadece orada resepsiyona bakacağım. Böyle bir de orayı tanımış olacağım. Sizi çok tutmayayım ben. Hoşça kalın. İyi günler. Dikkat edin kendinize. YouTube kanalınız ne? Paylaşabilirim. 3 tane salak kıza denk geldi falan diye başlık yazma. Altına rezil ederim. Hayır, yapmayacağım. Eren Erdal. Litvanya yazsan en üstte çıkar. Çünkü ben de tam Rumuz'u hatırlayamadım. Tamam. Tamam, hoşça kal. Teşekkür ederim. Şimdi buradan ilk yapacağımız iş bir otobüs bulmak olacak muhtemelen. Bu arada aşırı güneş var. İlk önce ben bir şu çantamdan güneş gözlüğümü çıkarayım. Ondan sonrasına bakacağız. Şimdi dostlar ufak bir sorunumuz var. Sorun şu, Priştine Havalimanı'ndan çıktık. Otobüs istasyonuna geldim. Ama maalesef herhangi bir otobüs yok ve en yakın otobüs de 2 saat sonra kalkacak. Şu otobüsün önüne gittim. Oradaki adama sordum. Hani dedim ki otobüsler nerede? O da dedi ki en yakın otobüs 2 saat sonra bir taksi bulman lazım. Şimdi biz de geleceğiz. Ne yapacağız? Az önce bulduğum 3 tane kızın yanına gidip onlara otobüs yok gelin bir taksiye atlayalım 4'e bölüşelim diyeceğim. Bakalım bulursak tabii o da. Herkes burada zaten insanlara taksi ister misiniz diye soruyorlar. Yani uygulama yok, esim yok, sim kart yok. O yüzden biraz sıkıntı olabilir çünkü buranın piyasasını bilmiyoruz. O yüzden her zaman uygulamalardan vesaire taksi söylemek çok daha kâr olur. Yani muhtemelen burada herhangi birinin insafına kalıp da şehir merkezine gidecek olsak sorun olabilir yani. Boşu boşuna para vermenin anlamı yok. Neyse bakalım bir dolanalım. Neler çıkacak belli olmaz.
Dostlar arkadaşları buldum ama 50 euro fiyat çekmişler taksi için. Şimdi saat 4'teki otobüs için yani 2 saat de yokmuş, 1,5 saat falan varmış. Yani 1 saat 10 dakika civarı varmış. O arada işte yemek yiyeceğiz. Fiyatlar da bu gözüküyor mu bilmiyorum ama uygun yani hani bize göre çok daha uygun. İşte 5 euro bir king falan yiyebiliyorsun. Gayet güzel. Birazcık karnınızı doyururuz. Havalimanı fiyatı da dostlar yani. Do you live in Kosovo? Yeah. What is your job title? Chef manager. And are you satisfied to live in Kosovo? So you are Kosovan also? Yeah. And what is the difference between Albania and Kosovo? You know? Just the passport. Yeah. But do you feel like you are Albanian person? Yeah. Okay. What is the minimum wage in Kosovo? Minimum wage in Kosovo is 350 euros. Okay. Thank you so much. Şimdi otobüsten indik. Otobüs terminaline geldik havalimanından. 3 euro gibi bir ödeme yaptık. Yani burada yapmam gereken ilk iş yarın gönüllülük için Berat'a gideceğimden dolayı ilk önce bir otobüs bileti bakmam lazım. Yani şu an Kosova'dayım. Kosova'da Priştine'den Berat'a direkt otobüs bileti var mı? Bunu bilmiyorum. İlk önce bunu öğrenmem lazım. Onu öğrendikten sonra ya direkt Berat'a gideceğim bugün ya da eserse Kosova'da Priştine'de bir gün kalıp ondan sonra Berat'a gideceğim veya Tiran'a gideceğim. Tiran'dan 1 saatlik bir uzaklıkta olan Berat şehrine döneceğim. Yani ne yapacağımı bilmiyorum ama ilk önce tek bildiğim bir otobüs bileti bulmak. Böyle bir rutubet var gibi. Buradan çok net anlaşılıyor mu, görülüyor mu bilmiyorum ama bayağı bildiğin toz yani hani burada. Bayağı toz var. Neler yapabiliriz burada? Şimdi ne var burada? Bir rentekarcı var. Bir tane telefoncu var. Hey, where is the bus station? Do you know? How can I take a ticket for Eray to Albania? Information. Şimdi buradan bilet bakacağız. Bileti buradan alacağız. Şurada da harbiden içeride kuş var. Şimdi burada tamam. Burada exchange ofisi, 2-3 tane mağaza. Burada tourist information. Hey. I want to go Albania, Berat City. Berat. Do you have any... Dostlar düşündüğüm gibi oldu. Şaşırtmadı. Yani Berat'a direkt bileti yokmuş. Buradan ilk önce Tiran'a gitmek lazım. Bu arada köfteden bahsetmişken. Hey. Köfteler güzel duruyordu. Şimdi buradan 19 numaraya git dedi kadın. 19 numaradan direkt sor dedi. Tirana'ya anca öyle saatleri öğrenebilirsin dedi. Şimdi Tirana'daki saatleri öğrenip oradan bir biletin ne olduğunu ne olmadığına bakacağız da şu an 17, 18, 19'u kaçırdık. Ters biliyormuşuz. Okey. Ya dostlar şöyle bir sorun var. Bavulla gezmek gerçekten insanı yoruyor. Kosova macerası biraz kısa sürdü. Ben direkt otobüsü buldum. 5'te kalkıyormuş 3 dakika sonra. Şöyle bir otobüs. Bununla direkt ben Tirana'ya akacağım. Tirana'da artık bir gün kalırım. Benim zaten hani artık uğurlu bir şehrim oldu ne olduysa. Tirana'ya bir gün kaldıktan sonra oradan Berat'a daha kolay geçerim. Bakalım su mu içmedik bir şey yapmadık. Artık nasıl yapacağız onu bilmiyoruz. Hey. Şu an Prizren şehrine geldik. Mola verdik. Ya var ya 6 saat 7 saat falan doğru düzgün su bile içmiyorum. Şimdi şuradan şunları aldım. Abi şu çaya 1 euro. Şu çikolataya 1 euro. Şu suya 30 cent verdik. Geldiğimiz otobüs de şurada. Şunu hala rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Arnavutluk'ta, Kosova'da gerçekten insanlık var yani. İnsanlar hakikaten hiç bencil değil. Doğru düzgün anlaşamasak bile, dil bilmesek bile insanlar birbirlerine yardım ediyor, turistlere hoş karşılıyorlar. Yani otobüs durağında dilim bilmeyen insan her bir şey yapmak istediğinde bana yardım ediyor. Yani bu çok hoş bir şey, güzel bir şey bence. Saat akşam 10 oldu. Çok şükür Tirana'ya geldik. Tirana'da otobüs terminalindeyim. Buradan bir hostel bulacağım artık ama hostel bulmadan önce bir Wi-Fi bulmam lazım.
Yani şurada işte dükkanlar var. Onlardan bir tanesine gidip bir Wi-Fi arayacağım. Wi-Fi bulduktan sonra hostel bulacağım. Hosteli bulduktan sonra da işte ya şuradaki taksilerden birine bineceğim ya da şuradaki sarı otobüse bineceğim. Artık bir yolunu ama büyüdüm. Artık bir yolunu oradan bulacağız. Şu an Tiran'a ulaştım. Yani Tiran'da birkaç sorun yaşadım. Tiran'da otobüs terminaline geldikten sonra oradaki otobüse bindim ve şehir merkezine geldim. Ama şehir merkezinde şöyle bir sorun vardı. Benim internetim yoktu. İnternetim olmadığı için yani hostel arama konusunda sorun yaşadım. Rastgele bir hostel buldum. 5-10 dakika yürüdüm. En son geldikten sonra hostelde bir gönüllüyle tanıştım. Clara. Onu da sizlere göstereyim. Hi Clara. Hi. Are you shy? Yes. A little bit. It can be. Yep. Can we meet you? Who are you? If you don't mind. Okay. So- I'm Clara. I'm volunteering here in the hostel. We are in the Tirana now, Yeah. right now. And when did you come to Tirana? Like 2 weeks ago. 2 weeks ago. When did you come Albania? What was your first impression about the Albania? I've been here in 2020, Wow. so I've already knew Mhm. how it is. That's why I came back. And what is your nationality? What I'm nationality are from you? Czech Republic. Cool. And how old are you? 23. 23. So you are working in here without expect the money, and why do you do? And you are satisfied all of Yep. this, yeah. Do you have any expectation for that? Okay, yeah. Yeah. So Can you I explain came- it? Yeah. I came because I wanted to learn the language. Albanian language. Yes. Do you know anything? Yes, So far. few things. Do you have plan to visit Albanian cities, village, maybe towns? Yes, because I've been here in 2020 quite a lot, and I visited most of the south. I just haven't been to the north, like to the mountains. So my plan is basically like when my friends are coming to visit me, I'm gonna go with them to the south or to the north, depends on whatever they Cool. want to. Have you ever been another Balkan countries? Yes, I've been to Kosovo, I've been to Greece. Yeah, that's Okay. What was your favorite city in Albania or Kosovo? Gjirokastra, for sure. Gjirokastra. Which was your favorite country have you ever visited? I mean, probably Albania, because I'm here and I'm learning the language. So. I think so. Okay. Thank you so much. Güneşli bir Tiran sabahından hepinize selamlar. Şimdi hostelden çıktım, bir kahvaltı yaptım. Birkaç kişiyle tanıştım. Hostelde ilginç bir şekilde yani gençlerden çok böyle gezginlerden çok daha çok yaşlı insanlar ve lokal insanlar vardı. İşte bir 3-4 saatimiz falan var. Bu 3-4 saat içerisinde Tiran'ı gezeceğiz. Zaten ben Tiran'ı daha öncesinde bayağı bir gezdim. Bir hafta falan burada kaldım. Yani bayağı bir talan ettim buraya. Gezilmeyecek yer bırakmadım. Tarihinden tutun her yerine kadar uzun uzun videolar çektim. Burada sadece Tiran'la ilgili, Arnavutluk'la ilgili 3-4 tane video çekmiştim. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi bir pazara gideceğiz. Burada sevdiğim bir yerel pazar var. Benim hostele de yakın. İlk bir oraya gezeceğiz. Ondan sonra yetişebilirsek aklımda birkaç güzel canlı sokak var. Oraları da görmeye gidebiliriz. Şimdilik hoşça kalın. Zaten şurada sokağı da göstereyim size. Şu sokaktan sağa döndüğümüzde gelmiş olacağız o benim dediğim bir pazara. Zaten pazarın çevresinde de şöyle birkaç tane lokal satıcı var. Arnavutluğun yerel ürünlerini vesaire satıyor. Vesaire gösteriyor. Pazarın civarındaki herhangi bir dükkan. Ya burada leki 1-0 atarak euroya çevirebilirsiniz. Mesela özür dilerim 2-0 atarak euroya çevirebilirsiniz. Mesela burada Tirana'nın bir tane birası varmış. 200 ekliyor. 2 euro. Yani şöyle bir mekanda bir birayı 2 euroya içebiliyorsunuz. Restoranmış hatta direkt. Burada normal satıcılar var işte. Ürünler vesaire satıyorlar. Kuru yemiş var burada. Şuradan dolanacağım kuru yemişi daha iyi görebilmek için. Ceviz var. 800 lek kilosu. Yani cevizin kilosu 8 euro. Şu anki kurla 250-260 liraya falan geliyor. Şurada bazı kuru meyveler var. Güzel. Yine burada da kuru yemişler var. Burada bazı hatıra ürünleri vesaire var. Meyve satıcıları.
Muhtemelen ev yapılmış şaraplar vesaire var. Hey. Burada bal satıyorlar. Balın şuradaki gördüğünüz bal mesela 1000 leke. Bu da 10 euroya vesaire geliyor. Şurada kavanoz halleri de var. Onlar da 400 leke. Ya burada işte doğal ürünleri vesaire satıyorlar. Mesela burada fermente edilmiş bir tane ot var. Virginia diyor ama Doğan fermente edilmiş Virginia yarım kilo. Ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Aa rakı var bak. Boğma rakı koymuşlar. %100 yerli rakı. Garip. Güzel ama. Dediğim gibi işte kültürlerimiz çok yakın yani. Yani Yunanistan, Türkiye, Arnavutluk. Birbirimize çok yakınız. Forması var. Hey. Can I try? Oh, thank you. Muhtemelen bal bu. Deneyebilirsin abi dedi. Çok teşekkür ederim. It's really delicious, tasty ya. Kastanya. Şimdi abi başka. No problem, try. How much is that? Just for 100 lek. Okay. Thanks a lot. Falim de. Okay. I will turn back. I hope. It's totally okay. Yeah. Thank you so much. Abim bir test ettirdi bana. Tadı güzeldi bu arada arkadaşlar. Balın. Tamamen şey dedi. Tamamen doğal dedi. Tadı da güzeldi. 400 ek dedi, sonra 300 ek olsun dedi. Fiyatından değil, çantam tamamen dolu. O yüzden alamam. Gideceğim hostele bir de lokum getirdim Türkiye'den. Onu bile koyacak yerim yoktu. Elimde taşıdım. O şekilde. Para işini daha yeni halledebildim. Ya 100 euro verdim işte, 100 euro bozdum. 9880 lira kaldık. Yani şu anki kurla 100 euro 9880 lira yapıyor, gayet makul. Burada iyi bir hayat yaşatır yani. Gezdirir. Yaşatmaz da gezdirir. Mekanlar falan boş ama gayet normal. Saat daha 10. Yani işte bu muhitte, şu an olduğum bölgede çok fazla böyle alkollü mekan var. Ama mekanların çoğu boş. Hatta gelin bir tanesini şöyle göstereyim. Hani onu demeye çalıştım. Ya zaten saatten dolayı hani böyle erken saatlerde geldiğimiz için burası kalabalık olmaması gayet normal. Yani bakın mekana mesela. Gerçi bir şey değil mi? Az kişi de yok yani, gayet normal. Ya uzun zamandır su içmedim dostlar. Ondan dolayı su içmem gerekiyor. Dün de bir 5-6 saat yol çektim. Orada susuzdum. Geldiğim yerde sadece harbiden pub var, club var. Market gerçekten bulamadım. Burada başka bir bar var. Ve burada bu arada insanlar çok fazla futbolu izlemeyi seviyor. Gerçekten kültür olarak bizim millete hakikaten çok yakınlar. Ve çok fazla özellikle seri A maçları vesaire izleniyor. Burada bakın mesela başka bir yer var. Neresiymiş? Şöyle bir mekan. Fiyatlar vesaire de şöyle. Atıyorum mesela tost 200'dekiye satıyorlar 2 euro. Ya fiyatlar gerçekten çok uygun ya. Hani özellikle bizim şu Türkiye'deki şu son kur dalgalanmaları ve üzerine TL'nin birazcık gereksiz değerli olması durumu var. Ondan dolayı yani benim en son Tirana ziyaretimdeki fiyatlardan bile çok daha uygun geliyor bana yani bir Türk olarak. O şekilde. Hey, excuse me. Mesela burası çok kalabalıkmış. Hatta şurada bir oturalım. Ben de çok yoruldum. Şuradan bir market bulayım. Marketten bir su alayım. Ondan sonra şuraya geleyim, oturayım. Ondan sonra ben de birazcık yoruldum çünkü dinlenim. 3-4 gündür ciddi söylüyorum. Toplamda uyuduğum saat sayısı 8 falan. Ama Berat'a gittikten sonra muhtemelen daha düzgün bir yatağım falan olur hani diye düşünüyorum. Daha rahat bir yerde uyurum diye düşünüyorum. Bir de sabit bir shift'im, çalışma saatim falan olduğu zaman biraz daha toplarız. Daha rahat olur. Bakın mesela burası güzelmiş. Tamam, okey. Bak burası güzel. Yani şu güzel tatlı bir cadde. Mekanları falan da iyi. Burayı beğendim ve bence, ciddi söylüyorum bu arada, bence gece burası hakikaten çok güzel olur. Tirana'nın geceleri gerçekten güzel yani. Bak burada bir tane daha kıyafet satan bir yer var mesela. Keşke bir de anlasam. Hani ikinci el mi sıfır mı onu bilmiyorum ama böyle bir butik gibi gözüktü. Allah'ım şükürler olsun. Market buldum. Su. 2 gün sonra marketten su alıyorum. Lekim de var artık. Arnavut lekim.
Markete bakın. Şeyle biraz kıyaslasanıza. İlk gittiğimiz Old Pazar'la. Mesela burada patatesi 75 sente satıyorlar. İşte nektarini 200 leke satıyorlar falan. Gibi. Patlıcan yazmışlar. Hatta gelmişken şuradan birazcık market fiyatlarına da değinelim ya. Bakın 139 lekeye kırmızı şekersiz Red Bull. 140 lekeye de normal Red Bull satıyorlar. Meyveli yoğurt mu o? Meyveli yoğurtları var 89 lekeye, güzelmiş. 649 lekeye 450 gramını satıyorlar. İtalyan ürünüymüş. Yurt dışında özellikle Kosova'da böyle ürünlerin yanlarına şey koyuyorlar. Adını size söyleyeyim. Ülke bayraklarını koyuyorlar. Hani hangi ülkenin ürünü olduğuna anlatmak için her üründe var ama. Arnavutluk'ta buna çok rastlamadım. Sadece bakın şunda var. Gibi. Şöyle et fiyatlarını gösterebilsek güzel olur ya. Sosis var. 450 gramlık sosis 275 lekeymiş mesela. Şu Nesquik'i 450 lekeye satıyorlar. 375 gram. Burada markasını bilmediğim bir ürün var mesela. Bir çikolata markası var. 300 lek. 3 euro mu? Aynen. Pahalıymış mesela. 3 euro şu. Muhtemelen kaliteli bir üründür. Yani 3 euro yemek yiyorsun çünkü burada. Bakın mesela bu Alman çikolatası 160 leke. Şu 130 leke. Bunu mesela Kosova'da 1 euroya satıyorlar. Yani burada bir tık daha pahalıymış. Milkalara bakalım. Bak Milkalar mesela 115 leke. Yani. Alkolleri de göstereyim. Buna çok şaşıracaksınız bu arada. Alkol çok ucuz. Çok ucuz. Hele bunların kendi biraları var. Peja mıydı neydi ha? Peja. Buldum. Lan ben de kendim çekiyormuşum. Kendi biraları var mesela. Peja diye bir bira. 1 euro. 99 lek. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben en son buraya geldiğimde bu bira 45 lekti. Ciddi söylüyorum. 45-50 lekti. Yani 50 cent falan da zam gelmiş. Sıfır alkollü Bavaria böresi var mesela 80 lek. 80 cent. Dragon Heart özür dilerim. 79 lek enerji içeceği. Şimdi şu ikisine 110 leke verdim totalde. Şu Dragon'u deneyeceğim. Dostlar bana güvenebilirsiniz. Bir enerji içeceği gurmeliğim vardır. Merak ettim. Yani Antep'ten tutun İstanbul'a kadar üretilen bütün enerji içeceklerini İstanbul'da denemişimdir. Bizde çeşit gerçekten az. Bakalım. Çok aşırı şeker tadı geldi. Böyle şeker de değil de çok fazla boya gibi tat vardı. Nasıl desem, böyle tatlandırıcıyı mı fazla koymuşlar denir, ne denir bilmiyorum ama kötüydü yani. Pek beğenmedim. Neyse ben bunu bitirmeyeceğim. Buradan kafeye kaçacağım. Bir kahve içeceğim. Sonra sına bakacağız artık. Dostlar şimdi şöyle bir kafeye geldik. Buradan fiyatlara bakabilirsiniz mesela. Şuradan birazcık zoomlaştıracağım. Gayet uygun bu arada fiyatlar. Şimdi birazdan bir şey yapacağım. İzleyin. Okay. You order one orange juice. Hey. Can I get double extra large please? Sorry? Can I get double extra large please? Double cappuccino or Cappuccino is better. yes, extra large. Double shot. Yeah? Do you have medium size? Yes. Double Okay. or no? Double, okay. My last decision. Or takeaway, yes? Yeah, take it. Thanks. That's all. Okay. Dostlar gelen kahve bu.
Şöyle, aslında tabii ki bu kahveyi ben içmem normalde ama double espresso large please yapma hayalimiz vardı. Ondan yani. Yoksa bu kahveyi ben pek sevmem. Bana kalsa ben Amerikan şey. Ya arkadaşlar son anda medium'a döndüm ama kusuruma bakmayın hani korktum açık söyleyeyim yani gittim o kadar enerji şeyi falan içtim ondan sonra bir de direkt double large olsaydı hani çarpabilirdi diye korktum. Anlayış gösterin yavaş yavaş kademe kademe olacak bir şey bu. Baksana da bu arada şuranın güzelliğine şaka maka. Şehrin göbeğinde. Sadece 50 liraya mekanda oturup alkol içiyorsunuz ve hani mekan da gerçekten kötü bir mekan değil. Baksanıza. Bayağı özür dilerim. Bayağı düzgün. Hatta lüks bile diyebileceğimiz bir yer yani. Bir restoran yani. Sadece 50 lira. 150 lek. 1,5 euro yapıyor. Bakın şimdi İskender Bey Meydanı'na giderken bir tane daha hatıra için işte ürünler satan bir mağazaya denk geldim. Burada bazı magnetler dikkatimi çekti. Bakın İskender Bey'in yine burada bir magneti var. Ve Arnavutluğun kalan diğer şehirleri var Berat dışında. Mesela Berat bizim bu gideceğimiz gönüllülük yapacağımız şehir. Durrësi Tiran'a yaklaşık yarım saat uzaklıkta bir sahil şehri. Lin'i bilmiyorum, Vlora'yı bilmiyorum ama yani baksanıza buradaki şehirlerin hepsi gerçekten gezilmeye çok değer. İşkodra, burası da eski bir Osmanlı şehri. Arnavutluğun kuzeyinde yer alıyor. Durrësi yine yukarıda söylediğimiz Elbasan. Saranda çok meşhur bir yer. Arnavutluğun Antalya'sı, Yunanistan'ı diyorlar. Yani gerçekten ucuz tatil için mükemmel bir yer diyorlar. Ya burada gerçekten Arnavutluğun gezilecek hakikaten çok fazla yeri var. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ben Balkan seyahatimde, ilk Balkan seyahatimde Kosova son ülkemdi. Kosova'da biriyle tanıştım. Kaldığım hostelde çalışan bir Arnavuttu. Bana dedi ki Balkanları gezmek istiyorsan Arnavutluğu baştan sona bitir. Balkanlar zaten Arnavutluk'tan ibaret gibi bir şey söyledi. Hani tam olarak doğru çeviremedim ama gerçekten dediği çok doğru. Arnavutluğu karış karış gezmek bir Balkanları gezmeye eşdeğer dostlar. Yani Balkanlardaki bütün ülkeleri gezmeye eşdeğer. Arnavutluğun gerçekten yani değerinin çok fazla bilinmediğini düşünüyorum. Arnavutluk kesinlikle Tiran'dan ibaret değil. Gerçekten gelip tek tek görmek lazım. Ben sırf bunun için Berat'a gidip 3 hafta kalacağım. Berat'tan sonra ne olursa olsun İşkodra'ya ve Jirokoster diye bir şehri var Arnavutluğun. Herkes o kadar çok beğeniyor ki Jirokoster'i. Saranda'nın birazcık doğusunda yer alan bir şehir. Mükemmel diyorlar. Orayı da göreceğiz. Türkiye dışında bu kadar çok doğal güzelliği olan bir ülke benim çok fazla aklıma gelmedi. Yani mesela Türkiye'de deriz ya Diyarbakır'ın ayrı bir güzelliği vardır. Hatay'a gidersin, medeniyetler sofrası, işte Adana'ya gidersin, kebabını yersin. Karadeniz'e gidersin, bambaşka bir bölgedir. Ya bizim yüz ölçümümüz de çok fazla. Ona rağmen Arnavutluk çok küçük bir ülke olmasına rağmen her şehri, her ilçesi, her beldesi gerçekten gezilmeye, görülmeye değer mantıklı bir seyahat olur. Vizesiz de bir ülke, kesinlikle tercih edebilirsiniz, tavsiye ederim. Hostelden çıktım. Tiran'dan ayrılıyorum. Berat'a geçeceğim. Yani yaklaşık bir 24 saattir falan Kosova Arnavutluk sınırları içerisinde bir dolanıyorum diyeyim tabiri caizse. Ya 24 saat o kadar çok şey sığdı ki yani. Hani taksi anısı, hostel bulma olayı, internet kaybı, işte otobüs duraklarında tanıştığım insanlar, havalimanından indiğimizde tanıştığım 3 tane Türk. En sonunda işte şeyi bulmamız. Clara'yı. Yani bayağı bildiğin güzel anılar işte yani. Hani daha bir de şöyle düşünün, daha bizim 3 haftamız var minimum. Tiran'da, pardon özür dilerim Arnavutluk'ta. Ondan sonrası tamamen spontane gelişecek. Yani hani ne getirir bilmiyorum. Orada
3 hafta değil 5 hafta da durabilirim. Oradan ayrılıp Arnavutluğun diğer şehirlerini de gezebilirim. Dediğim gibi bize kader ne getirir bilemeyiz. Şimdi bakalım, Berat'ta tabii ki yeni insanlar tanıyacağız. Yeni hikayeler olacak, bambaşka şeyler olacak. Ya bu arada şuradan şu çantayla ayrılıyorum. Onu da göstereyim. Emanet gibi yanımda durdu. Ya eğer gerçekten burada. Eğer gerçekten şehir değiştiriyorsanız, sürekli geziyorsanız sırt çantası kesinlikle çok daha kullanışlı. Sırt çantası her türlü daha kullanışlı. Çünkü ya elinde taşıması, yerleştirmesi, özellikle uçaklarda mesela uçak seyahatleri yapıyorsanız bagaj parası vermek zorunda kalıyorsunuz. Kabin boy haricinde konuşuyorum. Yani o yüzden ağır değil de daha çok hafif malzemeler taşımak çok daha iyi. Sırt çantası her türlü çok daha iyi. Yani sırt çantam olsa hiçbir yere taksiye binmem, hiçbir şekilde otobüslerde sürünmem. Atlarım, sırt çantamı takarım sırtıma, istediğim yere giderim. O şekilde. Bu arada ezan okunuyor. Şu an şu göbekteyiz. Hostelde de internet çalışmıyordu. O yüzden otobüs terminalinin konumunu tam alamadım ama hatırlıyor gibiyim, yani şuradan kaptırsak herhalde şu yoldan varırız diye düşünüyorum. Artık taksilere zaten tövbe ettim. Sürekli burada taksiciler durduruyor, gitmek ister misin diye soruyor. Yok. Herhalde bir 10 dakika falan yürüsek otobüs istasyonuna varırız. Tiran'ı bitiriyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Şimdi Tiran'ın meydanında dediğim gibi bir aşağı doğru yuvarlandım. Harbiden lokasyonu, map'i, haritayı falan her şeyi bırakıp böyle kafandan tahmin edersen gerçekten daha mantıklı oluyor. Aşağı doğru yuvarlandım. Gerçekten buldum otobüsü. Şimdi şuna atlayacağız. Buradan otobüs terminaline gideceğiz. Oradan da Berat'a otobüsler varmış. Ona bineceğiz, gideceğiz. O şekilde dostlar. Otobüs terminali böyle bir yer. Şimdi bakalım, buradan ilk önce bileti bulmamız lazım. Sonrasına bakacağız. Allah'a şükürler olsun. Otobüs, terminal, istasyon. Bütün dillerde ortak gibi. O yüzden herkesle sadece 3-4 kelimeyle en azından bir yere gidebilmek için anlaşıyorsun. Adama sadece bir şehrin ismini söylüyorsun. Bir otobüs diyorsun, bir terminal diyorsun. Hiçbir şekilde dil bilmene gerek yok. Tabii yola çıkıyorsanız İngilizce bilmesi önemli. En azından basit konuşabilmek. Gerisi yolda geliyor ama hani gerçekten dil bilmeden de seyahat ediliyor. Çoğu kişi zaten dil bilmeden seyahat ediyor. Gibi diyebiliriz. Yani çünkü otobüs böyle bu arada. Hani dil bilmek tabii ki önemli. Ama eğer bir engelse, yani yoksa, bilmiyorsanız yapacak bir şey yok, yani yine de bir şekilde devam ediliyor. Çünkü siz bilseniz bile karşıdakinin bilmeyeceğinin garantisi yok yani. Sonuçta çünkü lokal, yerel yerlere indikçe her ülkede İngilizce bilme oranı azalıyor. Ama tabii ki uluslararası bir dil olduğu için öğrenmek önemli. Seyahat ederken gerçekten birincisi kendine özgüven katıyor. İkincisi doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde gezmene yarıyor. Fayda sağlıyor. İnsanlarla tanışıp daha fazla muhabbet, sohbet edebiliyorsun. Berat'ta o zaman görüşürüz diyelim mi? Şöyle bir çevreyi gösterelim gitmeden. Arnavutluğu gerçekten seviyorum. Arnavutluğa geldiğimde köyümde gibi hissediyorum. Hani köy gibi küçük bir yer anlamında demiyorum ama gerçekten memleketime gelmiş gibi hissediyorum. Osmanlı şehri Berat'tayım. Berat'a akşam saat 10 civarında ulaşmış bulunuyorum. Buradan hostelime gideceğim. Otobüste bir tane
Kıza rastladım. O da ben de Berat Backpacker kalacağım hostellerden bir tanesi. 3 tane hostellerden birine gelebilirsin demişti ev sahibi. O yüzden onu takip ediyorum. Bakalım. Bu arada çevre çok güzel. Yani şehirdeki ilk izlenimim mükemmel. Yani doğal güzellik açısından mükemmel bir şehir. Bakalım. Baksanıza şuraya. Mükemmel duruyor. Bir tane köprüye geldim. Yani var ya, buranın harbiden manzarası beni aşırı şaşırttı. Bu kadar güzel bir yer olacağını beklemiyordum. Ve şu an bir tane köprünün üstündeyim mesela. Hatta artık burada beni göstermenin çok bir anlamı yok. Çünkü etrafa bakmanız çok da önemli. Yani mükemmel bir yer. Rahat olun, 3 haftamız var burada. 3 haftada burayı çok çok rahat gezeriz, tanıtırız. Doya doya bütün aktiviteleri yaparız burada yani. Köprü, şöyle bir köprü var burada. Köprü yemin ediyorum sallanıyor. Köprüde sürekli böyle salıncakta sallanır gibi hissediyorsunuz. Hani nasıl bir his biliyor musunuz? Böyle denize girersiniz, akşamında böyle hala denizde yüzüyormuşsunuz, dalga gelip sizi götürüyormuş gibi hissedersiniz ya, o his var şu an köprüde. 10 dakikadır aynı. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ben şu an nereye gideceğimi bilmiyorum. Çünkü şöyle bir sorun var. Ben yaklaşık bir 2 gün, hatta belki de 3 gün öncesinde ayın 23'ünde geleceğim diye ev sahibiyle anlaşmıştım. Ondan sonra o da dedi ki gel dedi, ayın 23'ünde anlaştık. Ama ondan sonra ben ona mesaj attığımda geri dönmedi. Ama yani uygulamada hani övgüleri, puanları vesaire çok çok yüksekti. O yüzden dedim herhalde her türlü alır dedim. Şehre geldim. 3 tane farklı hostel ismi söylemişti. Bir tanesi işçilerin kaldığı, 2 tanesi de senin çalışabileceğin diğer 2 farklı hostel diye 2 farklı hostel ismi söylemişti. Onlardan bir tanesini hatırlıyorum, yani aklımda var. Onu bulup ona doğru gidiyorum yani. Şu an yaptığım şey bu. Muhtemelen ben geldim dediğinde kabul edecektir yani. Kapıdan geri çevirecek hali yok. Çevirirse de gezer geri döneriz yani. Dünyanın sonu değil sonuçta. Saat öğlen 3. Berat'tayım. Bugün çalıştım. Yani ilk shiftimi yaptım, işi öğrendim vesaire vesaire derken hostelde yerleştim. Daha yeni video çekiyorum. Daha henüz şehri gezme fırsatım olmadı. Şimdi kamerayı çevireceğim çünkü burası mükemmel bir yer. Sabahı ayrı, gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Ya karanlık çöktüğünde bile mükemmel bir yer. Kesinlikle görülmesi lazım. Etrafa baksanıza, yani hani insan gezmemek için kendini zor tutuyor. Gerçekten 3 hafta burada durmak benim için mükemmel bir deneyim olacak. Şimdi dostlar, benim dünkü olay şöyle oldu. En son hatırladığım kadarıyla ben bir hostele yerleşmeye çalışıyordum ve bayağı açtım. Yanlışım yoksa öyleydi. O işi şöyle hallettik. Biraz sancılı oldu. Ben şu yolda, şu gördüğünüz yolda, bu devam ediyor. Bir 300-400 metre kadar yürümeye çalıştım. Ama tam yürüyemedim çünkü şöyle bir sorun oldu. Yol çok taşlı gördüğünüz gibi. Bir saniye. Oh. Ya yol çok taşlı. Bu yüzden bavulla beraber bu yoldan devam etmek çok zor. O yüzden ben yolun yarısında geri döndüm. Dediğim gibi size 3 tane ayrı hostel vardı. Ya bu arada baksanıza. Gerçekten bölge olarak çok mükemmel bir yer yani. Neyse. Yolun yarısına geri dönmek zorunda kaldım. Devam edemiyordum çünkü bavulla beraber. Taşıması da çok zor oluyordu. Ve gerçekten dediğim gibi 3 günde sadece bir toplamda 4 saat, 5 saat, belki 6 saat uyumuştum. Onun da etkisi, yol yorgunluğu vesaire derken fikrimi değiştirdim. Farklı bir hostele geçtim. Orada da kimse yoktu o saatte çalışan. Çünkü çalışma saatleri 7'den sonra yok yani. 7'den sonra kimseyi bulamıyorsunuz orada. Genelde kimse durmuyor. İşte çok yorgundum dediğim gibi. Orada bir 2 tane müşteriyi gördüm. Fransız 2 tane kız. Sağ olsun yemek falan verdiler işte. Hostelde şöyle güzel bir özellik var işte. Kahvaltıdan kalan yemekleri atmıyorlar. Orada tutuyorlar. İsteyen istediği zaman onu yiyebiliyor. Neyse işte yemeği yedikten sonra görüştüm. Beni gönüllülerin kaldığı hostele götürdüler. Orada odamı falan gösterdiler. Duş aldım, çıktım. Diğer gönüllülerle beraber muhabbet ettik. Onları da size gösteririm ilerleyen zamanlarda. Ya çok iyi insanlar. Bir tanesi Avustralyalı, bir tanesi Hollandalı. Toplamda bir 4 kişiyiz yanlış değilsem. Yanlış değilsem 4 kişiyiz.
O şekilde. Yani İngilizceyi geliştirmek için mükemmel bir fırsat bu arada. Hani eğer belli bir seviyede İngilizceniz varsa kesinlikle o Malta Dil Okulu, işte Dubai Dil Okulu'na gitmeyi falan asla önermiyorum. Ya boşu boşuna 6.000 euro, 7.000 euro para vereceğinize gelip 3 hafta bir şehirde, 3 hafta bir şehirde gönüllülük yapıp hem iş tecrübesi kazanıp hem CV'nize bir şeyler ekleyip hem de burada farklı insanlar görüp farklı yerler tanımak hem de üstüne bir de cebinizden para çıkmaması kesinlikle çok mantıklı. Tabii ki benim tavsiyem bu. Yani sürekli çünkü burada da dile maruz kalıyorsunuz. Dil kursunda sadece 3 saat 4 saat dil kursunda ders görüyorsunuz. Ama çıktıktan sonra eğer sosyal ortamınız yoksa hiç mantıklı değil. Burada bir de şöyle güzel bir şey var. Suyu vesaire çok temiz. Yani benim kaldığım hostelde de yani 3 hostelin 3'ünde de şey içilebiliyor. Musluk suyu içilebiliyor. Yani dediğim gibi burası hakikaten mükemmel bir yer. Bana bu arada Kotor'u hatırlattı. Kotor'da da böyle çok büyük bir tepe vardı. O tepeyi ben çıkmıştım. Oranın tepesinde de Karadağ bayrağı vardı. Güzel anılarımız var oralarda da. Ama orada 3 hafta değil, yalnızca 2 gün falan kalmıştım. O şekilde. Öyle. Yani daha şehri gezmediğim için size çok fazla şey anlatmak istemiyorum. Ama bu şehir bir Osmanlı şehri ve çok çok iyi, yakından tanıyacağız. Yemeklerini göreceğiz. Yani birinci elden ya. Çünkü çalıştığım yerde hani Arnavutlar, işletmeciler, yerliler, lokaller her yeri biliyorlar. Hani insanlara pazarlamak için şuraya gidin, buraya gidin deyip yakınlarına götürmektense gerçekten en iyi, en uygun lokal yemek, en iyi fiyatla nerede yenir onu görmüş olacağız. O yüzden daha iyisi Şam'da kayısı yani, değil mi? Ne olsun. Dostlar kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.